Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar Diablo 4'te sezon 3 hakkında artık detaylı bir şekilde neler olacağı, neler geleceği, neler yapılacağı hepsi paylaşıldı arkadaşlar. Şimdi sizlere de bu videoda genel olarak hepsini anlatacağım. Sonra daha detaylı bir şekilde farklı bir videoda da anlatacağım. Şu anlık bilginiz olsun diye böyle bir video çekmeyi düşündüm. Şimdi arkadaşlar şöyle bir trailer var. Ben şeye çevirdim. Söyleyin altta yazıyor. Önce trailer'ı izleyelim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bak hemen güncel haberleri hemen paylaşıyoruz. So many fear the inexplicable. I deal in it. And you seek answers. Şöyle kendimi de kapatayım chat. This will lead you to the Chat diyorum knowledge ya, you pardon. desire. Legends state this rune is the missing piece of an arcane construct. A mighty weapon capable of harnessing ancient power for the one strong enough to control it. But be warned, for the construct is buried deep beneath Kyrgyzstan, in the ancient vaults of Zoltan Kur. Untouched for centuries, they are protected by deadly traps of Kur's own design, and guarded by his mechanical horrors. But the architect Zoltan Kur overestimated his cleverness. In his hubris, the mage abandoned his work, leaving darker forces free to corrupt his machinations and claim the vault's power for themselves. The answers await you in the depths. Take the rune, if you dare. Evet. Şöyle kendimi geri getireyim. Arkadaşlar trailer bu şekildeydi. Ben zaten aşağıya linki bırakırım. Bu site linkini. Zaten Diablo'nun ana şeyi. Bunu bırakacağım. Rahatça bakabilirsiniz. Öncelikle yeni boss'umuz, hani o önceki videomda da söylediğim gibi, yeni boss'umuz bu arkadaşlar. Anam dur lan, yanlış bir şey yaptık. Melpes diye yeni bir boss'umuz var arkadaşlar. Bu ana boss. İşte bizim geçen sezonki Duriel. Ekstradan zindanlarda şöyle tuzaklar olacakmış. Hani onu söyledi zaten videoda. Ve bir tane yeni sezon arkadaşı. Böyle bir robot mu, pet mi diyeyim artık, ne olur bilmiyorum. Böyle bir arkadaş olacakmış arkadaşlar. 12 yönetim 27 ay taşı kombinasyonuyla gerçekleşecekmiş. Yani bizim geçen sezon vampir güçlerimizi kendimizde uyguluyorduk ya. Bunu da bu yanımızdaki robotla uygulayacağız. Hani öyle bir sezon getirmişler. Hani bu önceki Diablo 3'te 2'de falan var mıydı? Onu bir yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hani değişik bir sezon olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok şey gelmiş. Ekstradan bir de yeni bir görev serisi. Bu muhtemelen sezonla alakalı bir görev serisi arkadaşlar. Kyrgyzstan'da. Zaten şunu söyledim. İşte liderlik tablosu yarışını biliyoruz. Cehennem dalgası zaten bunu dedim saat başı diye. Ondan sonra yeni güç deneyimi. Arkadaşlar şöyle bir şey olacak haritada. Buradan işte serbest bırakıldığımız zaman 6 yeni benzersiz öğe, 7 efsanevi itemler çıkacakmış. Oyun sonu boss güncellemeleri, buzul çatlağı mühür malzemeleri, kabusu zindanlarında oluşturan üretim malzemelerini kazanmak için daha fazla fırsatı keşfedin diyor. Hani oyun sonu boss'u böyle bir boss'muş. Bu bizim şey boss'uyla aynı. Hatırlarsınız, buz boss'u vardı ya, adı aklıma gelmedi. Onunla aynı. Ekstradan işte mahzen bekçisi sezon başlığımız bu. Kostümler vesaire bu sezon gerçekten benim hoşuma gitti zaten. Şimdi oraya gideceğiz. Ve kupa daha var.
binek ödülü vesaire bir şeyler diyor da bunu tam detaylı bir şekilde öğreniriz zaten. Sezon kutlamalarını zaten biliyoruz. Kostümler bu şekilde, işte at binekleri falan var şeyle beraber, siz söyleyin, savaş biletinde. İşte görünümler vesaire hepsi bunlar var arkadaşlar. Burada da zaten işte nasıl diyeyim, premium savaş biletinde şunların hepsi var. Burada da işte aynı normal savaş bileti, ücretsiz savaş biletinde sadece şunlar varmış arkadaşlar. Binek ödülü başlıklar. Normal premium alırsanız da bunların hepsi geliyor. Bir de şu ekstra, şu hızlandırılmış alırsanız bir de 20x kademe atla, bir de ifade falan geliyor. Battle Pass'te o şekilde. Hani güncelleme güzel. Ekstradan şimdi ana yere gideceğiz arkadaşlar. Bunlar direkt konu başlıklarıydı. Bunu öncelikle söyleyeyim. Şimdi geldik ana yere. Arkadaşlar burada her şeyi detaylı bir şekilde anlatmışlar bize. Biz de burada detaylı bir şekilde şimdi sizlerle anlatacağım. Şimdi ilk olarak sırayla girelim. Konu başlıklarımız bunlar. İşte yeni görev serisi olduğunu söylemiştim. Bu işte sezon görevleri oluyor ya. Onu söyleyeyim. Ondan sonra hemen aşağı inelim. Yeni görev serimiz arkadaşlar. Böyle bir bölge var. Bu bölgede işte sezon görevini yaparak ilerletiyoruz. Muhtemelen en son o boss var ya, videonun en sonuna çıkan boss var ya, onunla savaşacağız. Geçen sezondaki gibi. Ananı. Ya yer böyle işte arkadaşlar. Yanlışlamaya açtım. Sonra ekstradan yoldaşımızla omuz omuz savaşıyoruz. Senes Skal diye bir dostumuz var. Bu dostumuz da işte normal pet gibi. 2 yönetim taşı varmış ve 6 ayar taşı, her saldırı için bir yönetim taşı ve yeteneği arttırmak için 3 ayar taşı donatabilirsiniz diyor. Yani bu baya karışık bir durum olacaktır çoğu kişi için söylüyorum. Bunu ben detaylı bir şekilde zaten sizlere videosunu çekerim arkadaşlar. Bu bizim vampir güçleri gibi burada sayfamız var. Burası hani diyor 2 yönetim diyor ya. Şurası birinci yönetim, burası ikinci yönetim arkadaşlar. Zaten burada renkleri falan var. Taşların hatta şöyle direkt yükselteyim. Burada renkler falan var. Burada mavi renkler. Mavi renkler buraya, kırmızı renkler buraya arkadaşlar. O bu şekilde de yanınızda geziyor. Bunu söyleyeyim. Yani artık karakter yetenekleri değişmiyor da yanınızdaki robotla savaşacaksınız. Bayağı bir değişik olacak yani. Şimdi ilerleyelim. Devam edelim. Yani burada detaylı şekilde anlatıyor. Rastgele bir ayar taşı kazanmak için mahzeni tamamlayın. İşte zindanları tamamlayın. Tamamladıktan sonra ayar taşlarını sandıklarda arayın diyor. Sandıktan arayacakmışız arkadaşlar o taşları. Detaylı şekilde anlatırım. Bir de size bir şey soracağım. Şu robot, artık ben buna robot diyeceğim bu arada. Bu robot için, şu taşlar için ekstra bir video istiyor musunuz arkadaşlar? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Sadece şu kısım için ekstra detaylı bir video çekeyim mi, çekmeyeyim mi? Siz yorumlara yazın. Eğer şey yaparsanız yorumların durumuna göre çekerim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde de en azından anlatmış olurum. Siz de mantığını çözmüş olursunuz. Şimdi gelelim. Bak diyor ki sizi her yerde takip edecek diyor. Yapı sezonu bitene kadar sizi her yerde takip edecekmiş mesela bu. Şimdi yönetim taşları. Arkadaşlar her taşın kendine ait özellikleri var. Otomatik savunma. İşte hızlı pusuya düşürerek hedefe hasar veriyormuş. Hedefin üzerine inen ve 3 kez patlayarak hasar veren küçük bir yapıyı konuşlandırın diyor. Burada da diyor işte hedefleri zamanla hasar veren bir ateş ışını yönlendirin diyor. Bu arada bu yetenekleri biz basacağız ha. Bunu söyleyeyim size. Ya ondan sonra dur sizlere şey yapayım, hızlıca okuyayım arkadaşlar. Zaten aşağıya linki bırakacağım, siz hızlıca okursunuz. Şimdi işte bizim robotun yapısı bacaklarını hızla döndürerek çevredeki tüm düşmanlara hasar verir. İşte bizim robot tüm düşmanlara hasar veren bir hat saldırısı gerçekleştirir. Hedefe hasar veren bir şimşek fırlatır. Şimdi benim aklımdaki soru şu. Biz mesela şimdi şimşek build'i yaptıktan sonra bu bizim vurduğun robotunla şimşeği fazla mı hasar verecek?
Anladı? Hani bunları deneme yanılma yoluyla bulacağız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Diğer hedeflere yay yaparak orijinal hasarın bir kısmını verir. Yani zincirleme şimşek hasarı. Maksimum yaşamın bir kısmı boyunca üzerinde koruyucu bir bariyer oluşturuyor. İşte bizim robot oyuncuyu zaman içinde maksimum yaşamın bir kısmı boyunca iyileştiren, yani bizi iyileştiriyor. Bir yenide yapılandırmaya ışınını yönlendirilmiş. Bizim boss önündeki düşmanlara vurarak hasar verir. Bizim boss diyorum, bizim robot. Bir düşmanı elektriksel olarak şarj ederek kendisine hasar vermesini ve zamanla her saniyeye daha fazla hasar vermesini sağlar. Düşman öldürürse Tempest başka bir düşmana yayılır ve ek süre ve ilave hasar kazanır. Oo, bu güzelmiş chat bu arada. Bu bonuslar Tempest'in aynı düşmana yeniden uygulamasını durumunda da uygulanır. Bu güzelmiş bu arada. Bu yapılabilir o. Neyse. Şimdi geldik ikinci sınıfa, taş yetenekleri ayarlamaya. Burada desteklenen becerinin etki boyutu artar. Yani mantık şu söyleyeyim. Buradaki yetenekler buradakileri destekliyor. Öyle bir mantık yapmışlar. İşte desteklenen beceri saldırı hızı artar. Ya mesela şu nasıl diyeyim? Burada şimşek veren de şimşek hasarı veriyor ya. İşte ne verdiyseniz saldırı hızıdır şeydir, ona şey yapıyor. Direkt destekliyor arkadaşlar. Ama bunlar şey böyle uyumlu olması lazım. O yüzden bunun yani çok değişik çeşit çeşit şeyler olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, beceriden kaynaklanan hasar düşmanın bariyer etkilerini anında yok eder. Ayrıca düşmanlar 2 saniye boyunca savunmasız hale getirme şansı da vardır. Ondan sonra beceri hasarın bekleme süresi azaltır. Yani şuradaki yeteneklerin bekleme süresini azaltacak. Ya da bizim bekleme süremizi azaltacak. Hani bunu konuda bir şey daha dur bakalım, aşağılarda belki çıkar. İşte destekleme beceri hasarı verdiğinde vurulan aynı hedefe kritik vuruş şansımız artıyor. Tamam. Anladım. Tamam. Şu an olay ne biliyorsunuz mu? Bizim robot mobun birine vurduğu zaman biz de o robota vurursak kritik vuruş şansımız kazanıyormuşuz. Kritik vuruş hasarını arttırıyor. Oğlum robotun mu bizim mi? Neyse. Desteklenen beceri size hasar azaltma sağlıyor. Bak burada direkt belirtmiş. Kullandığından desteklenen beceri bize hasar azaltma sağlıyor. Yani kullandığımız bunu eklersek kullandığımız yetenekle, yani şurada kullandığımız yetenekle hasar azaltma kazanıyoruz. Sonra işte becerinin verdiği hasarın bir kısmı zamanla soğuk hasarı verir buz build'i için. Becerinin desteklediği hasar bir kısmı zamanla yakma hasarı. Bak arkadaşlar, şimdi şu yakma hasarıyla şu yukarıdaki nerede bu bir tane de yakma vardı ya, zamanla veren ateş ısını bak. Şuradaki ateş şeyiyle buradaki yakma hasarını direkt stackleyin. Büyücü açtığınız örnek veriyorum. Direkt ateş build'de de yapın, tamam. Build hazır. Bence. Bakalım ama dediğim gibi belki böyle de olmayabilir. Ben biraz düz mantık söyledim size. Şimdi gelelim. Bizim robot yapısında ilave kritik vuruş hasarı alır. Tamam. Arkadaşlar şimdi buradaki kritik vuruş hasarı bonus kazanır muhtemelen. Bize de etki edecek o bonuslar. Aynen. Bunu söyleyeyim. Elektrik yapması şimşek vardı. Onunla bunu tetikleyebiliriz. İşte düşmanlar sersemletme şansına sahiptir. Desteklenen verdiğim bir kısım kanama hasarı verir. İşte barbar vesaire. Kanama hasarı veren neyse. Desteklenen becerinin verdiği hasarı bir kısmı zamanla zehir hasarı verir. Rogue için. Zehir build'i. İşte alacakaranlık desteklenen becerinin verdiği hasarın bir kısmı zamanla gölge hasarı verir. Yine Rogue. Desteklenen becerilerin süreleri arttırılır. Yani örnek veriyorum, bir yere ne attınız diyelim. Ateş attınız diyelim. O ateşin süresini arttırıyormuş. Kalma süresini. İşte yapı desteklenen beceri kullandığında güçlendirilme kazanırız. Barbar için bu da. Kaynak desteği oyuncu destekleyici beceri ilk kez hasar verdiğinde bir miktar birincil kaynak kazanır. Biz kazanıyoruz yani. İşte desteklenen beceri menzil dışındaysa hedef ışınlanmasına neden olacaktır. Yalnız sık sık saniyede bir gerçekleşebilir. Değişik bir şeymiş bu.
beceri ek düşmanlara vurabilir. İşte desteklenen mermi becerileri ek mermiler fırlatır. Yukarıda mermiyle alakalı bir şey var mıydı? Hatırlayamadım şu anda. Mermi becerisi birden fazla düşmanı delecektir. Mermi kullanan mermi kullanacağız herhalde. Robotta mermi de var arkadaşlar. Becerinin uzaktaki düşmanlara verdiği hasar ve etkileri yapısına yani bizim robotun yapısına doğru çeker. Düşman başına yalnızca bir kez ve sıklıkla gerçekleşebilir diyor. Düşman başına bir kez ve sıklıkla gerçekleşebilir. Yani toplu bir düşman olursa sürekli bir araya çekecek o zaman. Bizim ceset filizleri gibi. Anladınız? Desteklenen beceriden kaynaklanan her türlü hasar kaydedilir. Kaydedilen hasar hedef ateş hasarı olarak öldüğünde etkinlik anında patlar. Çok değişik bir boyutlar gelecek arkadaşlar, ben bunu size söyleyeyim. Mermi becerisi sınırlı bir süre boyunca düşmanları otomatik olarak arayacaktır. Güdümlü gibi bir şey. Desteklenen beceriden kaynaklanan hasar düşmanın hareket hızını sınırlı bir süre yavaşlatıyor. Tamam, yavaşlatma atıyor. Sonra işte bizim robotun yapısına ne kadar yakınsa yavaşlatma miktarı da o kadar fazla olur. Düşmanlar maksimum seviyede kadar yavaşlatır. Ya bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Şunu da şu sonunkini de okuyayım. Sınırlı bir süre boyunca vurulan destekleyiciyi beceri ayarları düşmanlar tarafından hasar verilir. Bir düşman başına yalnızca bir kez meydana gelebilir. Bosslarda çalışmıyormuş bu. Şimdi burada da diyor ki ölümlerin gücünü çok ötesinde olan efsane ve ayar taşları hakkında söylentiler hakkında kısık fısıltılarla konuştular. Varlıkları geçicidir ve yüksek rütbeli saygın bir büyücü tarafından asla onaylanmaz. Onlar hakkında bilinenlerin hepsi aşağıda yazıyor. Gece yaratılış soru işareti soru işareti. Yani bu kadar soru işareti işte, bir şey daha belli değil. Robot bu çok güzel duruyor ya. Yine bir barbarımız var. Evet. Neyse. Şimdi öncelikle buraya bir yorum yapayım arkadaşlar. Buradaki saydığımız tüm özellikler bu robota takabileceğimiz özellikler. Şimdi ben bunu bir Necro'da düşünüyorum. Necro'da iskeletleri çıkardık. Ekstradan bir de yanımıza bu robotu çıkardık. Yani bilmiyorum, Necro için gerçekten mükemmel bir şey olabilir ya da olmayabilir. Yani biraz Necro'yu anımsattı bana. Ekstradan şöyle robotlar olacak. Bunu söyleyeyim. Moblarda değişiklikler olacak. Bu gerçekten güzel bir şey. İşte bu girdiğimiz bu arada sezon şeyinde. Siz söyleyin. Neydi o? O gireceğimiz boss var ya. Orada böyle robotlar olacak. Ondan sonra işte şeytani etkiyi uzak tutmak için silahlarla, tehditleriyle biz zamanla uzakta tuttukları kötülüklerle, güçlüklerle korunuyor. Bunlar koruyormuş işte. İşte ondan sonra bu zaten bizim şeyimiz. Robotumuz değil bu. Bu aynı boss da değil, mob. Burada diyor ki işte mahzenler, kule, temel tehlikeleri bana özel zindanlardır. Tehlikelerin arasında tamamen bir canavar ailesi olan bu canavar varmış. The Construct mudur nedir? O canavar varmış. Bu canavarların bir temel çeşidi varmış. Yani ateş, elektrik, şimşek olabilir. Hiçbir şeyden haberi olmayan gezginlerin mekanik pençelerin düşmesini pusuda bekliyor. Yani bu değişkenlik gösterebiliyormuş arkadaşlar, haberiniz olsun. Sonra mahzene girdiğiniz zaman gerekli muhafaza incilerini dönüştükten sonra mahzendeki zenginliklerin erişimlerinin özel katmanlı bir kutsama olan Zolt'un muhafazası tarafından kutsanabilir vesaire vesaire. Burada normal şeyi anlatıyor. Üçüncü dünya kabus mahzenlerin kilidi açılır. Tamam. Mahzen mühürleri tipik kabus zindan mühürlerinin yanında düşecek veya oluşturabilecek için koruma incirleri gerektirecek şekilde üretilebilecektir. Tamam, bunlar da farklı bir zindan olacak arkadaşlar. Kabus zindanların yanında ekstra bir zindanlar da olacak. Buradan anladığım o. Ekstradan gizemli sarsıntıların yayılmasını durdurun. Malphas bizim bu ana boss'umuz. Ana boss değil miydi? Ana boss herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Neyse.
Yer altından döken ölümcül yapıları salmaya çalışıyor. Parçalanmış taş kazanmak için ölümcül tuzakları parçalayın. Küçük ve elit yapıları yok edin. Elit yapıların göndermesi mahzenleri tekrar oynatarak daha yüksek değerli ödüller kazanmak için kullanılabilecek koruma incillerini kazandırır. Vault kudretli Herald yapısını yenerek Arcane Tremor'u etkisiz hale getirin ve yukarıdaki sakinlere zayıf bir barış sağlayın diyor. Bu dediği şey şunlardan bahsediyor arkadaşlar. Nerede o? Ya şundan bahsediyor, özür diliyorum. Şundan bahsediyor. Buradaki şeyler vardı ya. Çok aşağıya indik. Nerede o? Ha, şu tuzaklardan bahsediyor. Şu zindanlardaki tuzakları yok edin diyor. Oradan ödül kazanabilirsiniz diyor. Mesela şurada bir sandık var. Yani baya değişik bir sandık gibi duruyor. Haberiniz olsun. Sonra gizemli sandıkları anlattık. Çok yakında liderlik tabloları Gunter ile geliyor. İşte normal zindanlara geliyoruz, işte liderlik zindanları. Burada farklı mob görebiliyor muyum? Bir şu mobu var. Şu mob. Farklı bir mob. Bu var. Bir de şu okçu var. Şu okçu. Hadi. Şu okçuyla şu okçu var. Farklı bir mob. Burada bizim taretimiz burada. Buna saldırıyor. Biz de buradayız zaten. Kostümle beraber direkt koymuşlar zaten resmi. Hani bir, bir tane taret var değil mi? Şu yeşil ne onu anlayamadım. Neyse. İnşaat sezonunda yaşam kalitesi güncellemeleri. Helltide, zaten Helltide'ı anlattım. Ve ASD ile geliştirilmiş hareket. Evet, geldik zurnanın zırt dediği yere. PC'deki Wanderers artık fareniz yerine klavyenizdeki VASD tuşlarını kullanarak senkronideki çeşitli atıklarınızı gezinebileceğiniz hem de zindanlarda hem de yer üstünde geçiş yapmanızı artan işlerinizin keyfini çıkarın. Arkadaşlar artık mouse'la değil klavye tuşlarında VASD ile hareket ediyoruz. PC oynayan arkadaşlara duyurulur. Zula sekmesi maceranızda ihtiyaçlarınız için artık ekstra bir stage sekmesi mevcut. Ek bir Zula sekmesi satın almak için herhangi bir başkentte Zula'ya gidin. Zula sekmesi zaten bunu da söyledim. Diğer çeşitli güncellemelerden biri, benim gerçekten sevdiğim güncellemelerden biri. Arkadaşlar burada ne diyor biliyor musunuz? Burada diyor ki yetenekleri atın diyor. Sevmediniz olmazsa diyor kalsın diyor. Yani şöyle, ayrıca yetenek ağacınızda yeniden tahsis etme konusunda iyileştirmeler yaptık. Altın ticareti yaparken kullanıcı arayüzdeki iyileştirmeleri yaptık. Bu PlayStation oynayanlar için muhtemelen. Buzdaki canavarı çağırmak için gerekli öğeleri kazanma oranlarını arttırdık ve daha fazlasını yaptık diyor arkadaşlar. Burası da böyle. 19 Ocak'ta da yayınlanacak. Notlarımızı tamamı için bizi takip etmeyi unutmayın diyor. Durun beraber girelim buraya. Ha, burada zaten Yama notları en son 5 Aralık'ta gelmiş. 2023'te gelmiş. Neyse. Şimdi buradaki şey anlatayım size. Detaylı şekilde. Şimdi bir build yapıyorsun. Kendi ana build'iniz var. Ama bir build deneyeceksiniz. O build'inizi bozmadan bu build üstünde build'i deniyorsunuz. Eğer olursa onaylarsanız direkt o build'e geçiyorsunuz. Olmazsa geçmiyorsunuz arkadaşlar. O mantık var. Şimdi savaş bileti, Battle Pass vesaire zaten burayı ben sizlere anlattım. Ya anlatmadım da hani Battle Pass bu şekilde. Bu sezonki Battle Pass baya güzel. Almanızı tavsiye ederim. Güzel yani. Burası zaten neydi? Sezon yolculuğu. Burayı zaten biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Yine bir aynı mantık işte arkadaşlar. Hani bir hedef belirleniyor. O hedeflerden 3 tanesini yaparsanız size onları veriyor. Ekstradan işte şu at güzelmiş bu arada. Bu at hoşuma gitti. Ondan sonra mağaza diyor. Teja'nın mağazası. Efsanevi korları alın diyor arkadaşlar. Siz sahibi bir şekilde katletmenizi sağlayacak yeni ekipman, zırhım, bir renk vesaire hepsi burada olacak arkadaşlar.
Geçen sezon kırmızı kan gibi çıkan kostümler vardı. Bu sezonda bu var. Bu güzel yani hoşuma gitti. Önceki sezonki de iyi de bence bu daha mük. Tamam. Güncelleme bu şekilde arkadaşlar. Hani gelen şeyler hepsini detaylı bir şekilde anlattım. Genel olarak bu sezon şu robot ile savaşacağız. Ve yani farklı farklı boyutlar çıkacak diye düşünüyorum. Değişik değişik olaylar olabilir. Güncelleme geldikten sonra zaten şu şeyden sonra da 18 Ocak'ta da kamp ateşinden sonra da daha detaylı bir şekilde konuşuruz, şey yaparız. 25 dakika olmuş. Sizleri daha fazla sıkmayayım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizlere zaten daha detaylı videoları hepsini sizlerle paylaşırım. Bu iki sitenin de linkini aşağıya bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.